Türkiye yıllardır stratejik olarak önemli bir bölgede yer alıyor ve çevresindeki askeri, siyasi ve ekonomik gerginliklerin ortasında güçlü bir savunma sistemi ihtiyacını derinlemesine hissediyor. Halkımız geçmişte yaşanan bazı olaylarda yerli ve bağımsız bir hava savunma sisteminin eksikliğini ne yazık ki acı bir şekilde tecrübe etti. Evet, kabul edelim, yerli ve milli hava savunma sistemi şüphesiz ki Türk halkı için modern savaşlar başladığı andan itibaren hep önemliydi. Ama ülkemizin son yıllarda başına gelen bazı olaylar keşke bizim de kendi hava savunma sistemimiz olsaydı cümlesini akıllara daha fazla getirdi. Bugün Suriye'den gelen bir roket mermisinin Kilis kent merkezindeki bir okula isabet etmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Medvedev düşürülen uçak savaş sebebi dedi. Putin Türkiye'nin yanı başında nükleer silah kullanmaktan bahsetti. Almanya, Kahramanmaraş'ta konuştu. Patriotları Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit olma tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle geri çekme kararı aldı. Geçen yıl da Hollanda aynı gerekçeyle Adana'da konuştu. Patriotları geri çekmiş. Yerine İspanya'dan patriotlar gelmiş. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçimiz şehit olmuş. Yunanistan şimdi de İsrail'den füze almayı planlıyor. Yunan basınına göre o füzelerin Türkiye sınırına ya da Ege adalarına konuşlandırılması planlanıyor. Rusya'dan S-400 füzeleri alınmasını gerekçe gösteren Beyaz Saray'la Pentagon, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı program ortaklığının askıya alındığını açıkladı. Özellikle Suriye sınırındaki roket saldırılarında Rusya ile yaşanan uçak krizi, İdlib'de askerlerimize yönelik hava saldırıları, NATO Patriot sistemlerinin geri çekilmesi ve F-35 programından çıkarılma gibi gelişmeler dışa bağımlılığın yarattığı güvenlik risklerini gözler önüne sermekteydi. Bu olaylarda halkımız sıkça keşke kendi ürettiğimiz hava savunma sistemimiz olsaydı dedi ve güvenlik açısından dışa bağımlılığı azaltma isteği tüm Türkiye'de arttı. Ancak bugün bu istek fedakar Türk mühendis, teknisyen ve çaycılar sayesinde hayalden gerçeğe döndü. Evet, çay diyorum çünkü haftalarca ailesinden uzakta gecenin 3'üne kadar çalışan bir insanın çaya ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyorum. Sadece gece geç saatlere kadar mesai mi yaptılar? Tabii ki hayır. Yeri geldi canlarını dahi ortaya koyup hainlere fırsat vermemek için çok zor durumda olmasına rağmen ağzından daha çok çalışacağız naraları yükselmekteydi. Türkiye'nin kendi yerli hava savunma sistemlerini geliştirme yönünde attığı adımlar ulusal güvenliğimizin teminat haline gelme yolunda büyük bir umut ışığı oldu. Ve beklenen gün gelmişti. Bu umut ışığının adı sonunda belli olmuştu. Bu umut ışığının adı Çelik Kubbe olmuştu. Bugün itibariyle Türkiye, Çelik Kubbe projesi ile gökyüzünü vatan toprağı gibi kutsal saymış ve halkını korumak için sarsılmaz bir kalkan inşa etmişti. Bu proje sadece bir hava savunma sistemi değil, milletimizin bağımsızlığını, çocuklarımızın geleceğini ve sınırlarımızı canımız pahasına korumanın bir sözü olmuştu. Şimdiye kadar Türkiye'nin hava savunma sistemleri farklı birçok videoda ele alındı. Fakat bugün sizlerle birlikte katmanlı hava savunma ağımızın tamamı olan Çelik Kubbe'yi en ince ayrıntısına kadar farklı teknikler kullanarak elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu yayınımda sadece araştırmacı gazetecilik ilkesi gereği edinmiş olduğum resmi bilgileri sizlerle paylaşmakla kalmayıp sistemleri daha iyi anlayabilmek adına savunma sanayi ürünlerini tanıtırken bazı canlandırmalar yapacağım. Bunu yapacağım çünkü ülkemizde yaşayan akademisyeninden tarım işçisine ayrım gözetmeksizin her vatandaşın Çelik Kubbe'mizin ne olduğunu bilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Bilgilendirmelerimi de yaptığıma göre şimdi gelin Türkiye'nin yerli ve hava savunma sistemlerinin tek bir çatıda toplandığı Çelik Kubbe'yi detaylı bir şekilde inceleyelim. Çelik Kubbe projesi Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için geliştirdiği entegre hava savunma ağının en ileri adımlarından biridir. Bu proje savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmayı ve yüksek teknolojili bir altyapıya sahip olmayı amaçlamaktadır. Çelik Kubbe özellikle Türkiye'nin stratejik noktalarını, askeri tesislerini ve kritik altyapılarını farklı tehdit türlerine karşı korumak için çok katmanlı bir savunma stratejisi sunmaktadır. Yani son dediklerimden de anlayacağınız üzere Çelik Kubbe tek başına bir hava savunma sistemi değil, içerisinde füzeden radara, yapay zekasından komuta merkezine uzanan katmanlı hava savunma sisteminin genel adı. Peki Kaan, kaç katman var bu sistemde sorusunu duyar gibiyim. Türk hava savunma ağı 4 farklı katmandan oluşuyor. İlki çok alçak irtifa hava savunma sistemleri. Videonun başında dedim ya canlandırmalar yapacağım diye. İşte mesela ilk canlandırmamız.
Düşünün ki bu videoyu izlediğiniz saatlerde bir yakınınız Kuzey Irak'taki herhangi bir üs bölgesinde nöbet tutuyor. Özellikle son dönemlerde terör örgütlerinin de drone kullanımı göz önüne alındığında, bulunduğu üs basit bir drone saldırısına maruz kaldığında hemen yan tarafında duran kirpi zırhlısının kulesindeki 750 metre menzille Türk Hava Savunma Ağı'nın en düşük menzilli silahı olan Alka lazer atışı yaparak üse doğru gelen drone'u bir anda etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Alka lazer sistemi sürü saldırılarına karşı da oldukça etkili bir sistem. Alka'mız cepte. Sırada ise hepimizin ismini bolca duyduğu çok alçak irtifa hava savunma sistemi olan Korkut var. Bu sefer de Ağrı'daki bir sınır karakoluna gidelim mi? Oldu da Ermeni kuvvetleri günün birinde Türk karakoluna bir saldırı mı düzenledi? Korkut 35 mm parçacıklı mühimmatıyla resmen havadaki tüm tehditlere karşı diyor ki bir mermi değmezse diğeri kesin değer. Parçacıklı dedik ya bir kere. Korkut devreye giriyor ve sınırdaki tehlike bir anda bitiveriyor. 4 kilometre menzile sahip Korkut şu anda aktif olarak en kritik üst bölgelerimizde de kullanılmakta. Sonra o Ermenistan'ın hali ne olur Kaan demeyin, orasına hiç girmiyorum çünkü bugün savunma yapıyoruz. Hep karacılar mı kullanacak bu çok alçak hava savunma sistemlerimizi? Tabii ki de hayır. Sıradaki ürünümüz mesela Gökdeniz. Günün birinde Somali açıklarında görev yapan Türk fırkateynine deniz korsanları havadan herhangi bir tehditte bulunduğunda karşılarında ismi bayağı bir klas olan Gökdeniz'le karşılaşacaklar. Menzili 4 kilometre olan Gökdeniz aslında bir önceki Korkut sistemimizin denizdeki hali. Hem kullandığı mühimmat hem de menzili aynı. Ne dedik? Alka, Korkut ve Gökdeniz. İşte bu üç sistem çok katmanlı Türk Hava Savunma Ağı'nın çok alçak irtifasında görev yapan savunma unsurları. Sırada alçak irtifa hava savunma sistemlerimiz var. Burada da ilk olarak karşımıza Sungur çıkmakta. Düşünün ki İdlib bölgesinde sıcak geçen bir yaz ayının herhangi bir günü olsun. Sıcak dedim ya, hem hava hem de ortalık çok sıcak. O da ne? Havada Türk askerlerini doğrudan tehdit eden bir rejim MiG-29 helikopteri alçak uçuş mu yapıyor? Sorun değil. Sungur var dedik ya. Bunu gören omzunda Sungur taşıyan Türk askeri ateş emrinin gelmesiyle tetiğe basıyor ve sonrasında malumunuz kızılötesi arayıcı başlığa sahip Sungur sistemi hava şartlarından bağımsız olarak 8 kilometre menzil, 6 kilometre irtifada karşısına kim çıkarsa çıksın asla affetmiyor. Ayrıca Sungur, Mempes kategorisinde de özellikleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Sıradaki alçak irtifa hava savunma sistemimiz belki de ciddi manada dünyadaki allı felli ülkelerin hava savunma araçlarına dış görünüş olarak en çok benzeyen, Türk halkının işte şimdi ben buna hava savunma sistemi derim dediği ilk göz bebeklerimizden olan Hisar A sistemi. Kendisinin özelliklerine gelecek olduğumuzda 15 kilometre menzil, 10 kilometre irtifada havada uçan kaçan ne varsa kızılötesi aracı başlığıyla Hisar'a tek bir tuşla gerekeni yapıyor. Sungur ve Hisar A sistemleri kapsamlı Türk Hava Savunma Ağı'nın alçak irtifasında görev yapıyor. Gelelim işin daha da ciddileştiği orta irtifa Türk Hava Savunma sistemlerine. İlk olarak Hisaro, Adalar Denizi bölgesinde karşısında duran Yunan Rafael uçağına diyor ki, eğer 25 kilometre menzil, 15 kilometre irtifayı görürsen karşında en son beni görürsün. Hisaro, kızılötesi radar arayıcılı başlığıyla dosta güven, düşmana korku salmakta bir numara. Hep kızılötesi başlıklarla ilerledik. İşler de ciddileşmişken hazır, düşman radarlarıyla kanlı bıçaklı olan, sürekli radar izi arayıp duran, nerede o radar diyen birisi karşımıza çıkıyor. Hisar'ın abisi olan Hisar O radar aracı başlıklı. Tam bir canavar kendisi. 40 kilometre menzil, 15 kilometre irtifada radar arayıcılı başlığıyla en ufak düşman radar dalgasında kendini olaya kaptırıp gerekeni yapıyor. Düşman için Hisar O radyo frekans dalgaya alınacak bir sistem gerçekten de değil. Hisar O sistemleri Türk katmanlı hava savunma ağının orta irtifadaki asil üyeleri. Oldu da günün birinde, Rabbim göstermesin, işler iyice ciddileşti ve bizi programından çıkardıkları, akabinde Yunanistan'ın da önümüzdeki yıllarda sahip olacağı F-35'e karşı Türk hava savunma sistemleri nasıl bir rol üstlenecek? Bu en çok merak edilen sorunun cevabı yüksek irtifada vatanımızı koruyacak olan siper sistemlerinde saklı. Eğer Yunan F-35'i Tekirdağ'da konuştu olan Siper Blok 1'e 30 kilometre irtifada 110 kilometreden daha az bir şekilde yaklaşırsa karşısında isminden de anlayacağınız üzere kendisini vatana siper eden Siper Blok 1 ile karşılaşacak. Yine Siper Blok 1'imiz de radar arayıcılı başlığa sahip. Ayrıca bu videoyu çektiğim gün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en etkili hava savunma sistemi de ta kendisi oluyor. Yanlış duymadınız, envantere alındı. Yani bu ne anlama geliyor? Türkiye
çok alçak, orta ve yüksek irtifada tüm kategorilerde en az bir ürünü envantere alarak aslında Türk katmanlı hava savunma ağının başka bir deyişle çelik kubbesini çok ama çok büyük bir ölçüde tamamladı. Sırada 150 kilometre menzilli Siper Blok 2 ve 200 kilometreden fazla menzile sahip olacağı düşünülen Siper Blok 3 kaldı. Blok 2'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önümüzdeki sene teslim edilmesi de muhtemel. Videonun başında sizlere izlettiğim haber kesit görüntülerinde tek bir ortak nokta vardı. Hepsine diyorduk ki keşke kendi yerli ve milli hava savunma sistemimizi, ülkemizin çatısını kendi ellerimizde yapsaydık. Bugün itibariyle artık bu cümleyi unutsak iyi olur. Çünkü fedakar Türk mühendisleri ve teknik personellerimiz gece gündüz çalışarak öyle sistemler yaptı ki bazı olaylara iyi ki dememize de vesile oldular. Mesela Almanya'ya bir teşekkürü borç bilirim. İyi ki o Patriotları bizim sınırımızdan almışsınız. Keşkelerimiz yok mu? Ne yazık ki onlar da var. Keşke daha önceden bu sistemler yapılsaydı da bir Mehmetçiğin dahi burnu kanamasaydı. Yattıkları yer nurla dolsun. Bazen yetişemedik ama asla vazgeçmedik. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, evimizin çatısını, çelik kubbemizi daha da geliştirip gök vatanımızı gelecek her türlü tehditlere karşı koruyacağımızın sözünü vererek videomuzun sonuna da gelmiş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla. Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Çok kısa açıklama vermek ister misin? Çok